Hoş geldiniz. Bu videoda neden sürekli yerli yersiz crosshair değiştirdiğimi ve eğiminizde maksimum verimi alabilmek için ne tarz bir cross kullanmanız gerektiğini anlatacağım. Ayrıca videonun sonunda haritalara göre birkaç cross önerisi vereceğim ve en sık kullandığım 10 nişangahı da kodlarıyla birlikte paylaşacağım. İlk olarak nişangahın şeklini değişince kas hafızası tabii ki de bozulmaz. Bu çok saçma ve bazı oyuncular hala buna inanıyor. Bu iddianın sebebi bazı profesyonel oyuncuların çok nadiren nişangah değişmesi. Bu oyuncular gayet iyi oynayabilir. Ancak iyi oynuyor olmaları aim'inde maksimum verim aldığını göstermez. Mesela bana göre bazı oyuncular yenilikleri açık olsa kendi performansının çok daha üstüne çıkabilir. Ama her neyse. Gelelim bana. Ben maça başlarken kesinlikle crosshair'ımı kontrol ederim ve yüksek ihtimalle değişikliğe giderim. Crosshair'ımı daha maç başlamadan değiştirmemin sebebi haritaların yapısı. Bildiğiniz gibi bazı haritalarda ister istemez uzak mesafe savaşlarına gireriz. Ve dolayısıyla cross'umuzun küçük olması bize büyük bir avantaj sağlar. Çünkü crosshair'ınız bu şekilde büyük olduğunda rakibin kafasını göremezsiniz. Arası açık olduğunda ise tam ortaya rakibin kafasını denk getirmek zor olabilir. Bu şartlar altında rakibi vurmak mümkün olsa da bize gereksiz zorluk çıkarır. Bunun yerine aynı pozisyonda cross'unuzun bu boyutta olduğunu düşünün. Bir mermi bile yeterli olur gibi gözüküyor. İşte daha maça başlamadan değişiklik yapmamı sağlayan ilk sebep bu. Ancak bildiğiniz gibi her takımın farklı oynama tarzı var. Dolayısıyla bizim de rakibe karşı bir taktik geliştirmemiz gerek. İşte bu taktikler bizi her zaman uzak savaşa itiyorsa büyük cross kullanmamızın bir manası olmaz. O halde her zaman küçük bir cross kullanabilir miyiz? Tabii ki de kullanabiliriz. Ancak küçük cross'tan büyük cross'a geçmemin sebebi de genelde yakın savaşlar oluyor. Yakın savaşlarda isabetten ziyade hız önemli olduğu için küçük bir nişangahı anlık olarak tespit edip hareket ettirmek zor gelebilir. Split gibi küçük haritalarda büyük ve belirgin bir cross kullanarak siz de deneyimleyebilirsiniz. Maç başlamadan crosshair'ımı değişmemdeki ikinci sebep ise haritada yoğun olan renkler. Örneğin ben nişangahta beyaz rengi çok severim ve genelde kullanırım. Ancak örneğin Icebox haritasında etraf karla dolu olduğu için ve beyaz renk yoğun olduğu için nişangahın arka plan rengiyle karışması muhtemel ve bu da merminin nereye gideceğini bilemeyeceğimiz anlamına geliyor. Crosshair rengini belirlemek için kıstas almamız gereken bir diğer değişken ise düşman vurgu rengi. Nişangahımız düşmanla aynı renk olduğu zaman vurmakta zorlanabiliriz. Bazen ise sadece maç içinde aim'imin kontrolsüz olduğunu düşünüp nişangahımı değiştirebiliyorum. Bu da gayet doğal tabii ki de. Çünkü bunun hiçbir zararı yok. Aim'imi kontrolsüz hissettiğimde örneğin nokta cross kullanıyorsam uzun bir artı cross deniyorum. Ya da ortasını açmayı deniyorum. Veya tamamen farklı nişangahta deneyebiliyorum. Bunun ne faydası oluyor derseniz sürekli alıştığınız ayarlarla oynadığınız takdirde beyin bu işlemi bir nevi otomatik pilota alıyor. Bu durumda arkası dönük bir rakibi bile vuramayabilirsiniz. İşte küçük değişiklikler yapınca oyunumuzda farklılıklar olduğu için daha iyi odaklanabiliyoruz. Bunu en iyi hassasiyetiniz değiştiğinizde fark edersiniz. Hiç alışmadığınız bir hassasiyet bile olsa eskisinden daha iyi oynayabilirsiniz. İşte bunun sebebi yeni ayarlarla beynin canlı kalması. Ama yine de hassasiyeti sürekli değişmek mantıklı olmayabilir tabi. Bunu sadece örnek olarak söyledim. Benim o anki crosshair'ımı seçerken dikkat ettiğim en önemli 3 değişken bunlar. Eğer bir türlü doğru cross'u bulamadığınızı düşünüyorsanız anlattıklarımı dikkate alın derim. Ayrıca videonun başında da söylediğim gibi hiç crosshair değişmeyen profesyonel oyuncular dahi var. O yüzden olmazsa olmaz bir konu değil. Yine de bolca rekabetçi maç oynayan biriyseniz bu değişiklikler sizi bir adım öne çıkarabilir. Sizi rakiplerinizin önüne geçirecek diğer konular hakkındaki videolarımı da sağ üstteki oynatma listesinden izleyebilirsiniz. Şimdi güncel harita havuzunda bulunan haritalarda ne tarz crossları kullandığımı göstereceğim. Siz de fark edeceksiniz ki genel olarak az önce anlattığım kriterlere hepsi uyuyor. İlk olarak sevdiğim harita ile başlayalım. Icebox. Icebox'ta genelde chamber oynarım ve uzak mesafe peaklerine sık sık çıkarım. Bu yüzden keskin atışlara olanak sağlayacak bir nişangaha ihtiyacım oluyor. Ve en sık kullandığım nişangahsa bu ince nişangah. Rengi beyaz olduğu için az önce bahsettiğim renk konusuyla çelişiyor diyebilirsiniz. Aslında evet ama benim nişangahta en iyi gördüğüm renk beyaz. Icebox haritasında siyah bir nişangah kullanabilirsiniz. Bu haritada kullandığım diğer crosslarsa bu şekilde. Eğer birinci gösterdiğim nişangahı görmekte zorlanırsam ve daha net bir nişangah istersem ikinci sıradakini deniyorum. Bazen ise artı nişangahta kendimi rahat hissetmeyip diğerlerini de deneyebiliyorum. İkinci olarak Heaven haritasıyla devam edelim. Heaven bizi genelde yakın savaşlara sürükleyen bir harita. Uzak mesafe sadece A-Long ve C-Long bölgelerinde mevcut. Ancak buralarda da çoğu zaman operatör savaşları dönüyor. Dolayısıyla bu haritada büyük bir nişangah kullanmamızda sakınca olmaz.
Heaven haritasına başlarken yüksek ihtimalle 1-4-2-0 nişangahı ile veya bu cross'la başlıyorum. Ayrıyeten Heaven'da sık kullandığım bir nişangah daha var. O da bu yıldız nişangah. Beni önceden beri takip edenler bu nişangahı bolca görmüştür. Çünkü yaklaşık 1-2 yıldır kullanıyorum. Sebebi ise çok büyük olması nedeniyle yakın savaşlarda büyük bir rahatlık sağlıyor. Ve aynı zamanda boşluğun ortasındaki nokta ile de uzak mesafe savaşlarında nokta atışı yapmamıza yardımcı oluyor olmaz. Eğer en sevdiğin nişangah hangisi diye soracak olursanız kesinlikle bunu seçerim. Henüz sadece ben kullanıyorum ama ünlü biri kullanırsa muhtemelen bayağı yayılır. Çünkü göründüğünden çok daha verimli bir nişangah. Üçüncü haritamız Bind'a geçelim. Bind'da duvarların hepsi turuncu olduğu için ve bazı kısımlarda siyah olduğu için beyaz renkteki crosslar çok net görülebiliyor. Benim bu haritadaki kliplerimi izlerseniz çoğunun sıradan artı cross olduğunu görebilirsiniz. Sık kullandığım alternatifler ise bu şekilde. Siz de başta anlattığım kriterlere göre bir cross yapabilirsiniz. Veya benim kullandığım crosslardan birini de kullanabilirsiniz. Dördüncü haritamız Sunset. Açıkçası Sunset'te kullandığım standart bir nişangah yok. Yine de sık kullandığım nişangahları seçecek olursam bunları seçebilirim. 5. haritamız Abyss. Abyss'te her zaman Chamber oynuyorum ve Icebox'ta anlattığım gibi bol bol uzak mesafe savaşlarına giriyorum. Dolayısıyla bu haritada da küçük ve keskin nişangahları tercih ettiğimi söyleyebilirim. 6. haritamız Ascent. Ascent'in renk dengesi biraz garip çünkü haritanın neredeyse her yeri parlıyor. Hatta bu yüzden çoğu zaman düşman vurgu rengini sarı kullanmama rağmen bu haritada mor yapabiliyorum. Nişangah rengimi de bu parlak renkleri dikkate alarak yapıyorum. Aksi takdirde böyle önemli eğim savaşlarında görünmeyen cross'la oynamak zorunda kalabiliriz. Bence bunun en iyi yolu genelde tercih etmesem de nişangahın dış çizgisini açmak. Alternatif olarak da siyah renkte bir nişangah kullanabiliriz. Son haritamız Lotus. Lotus'ta savaş mesafeniz oyun tarzınıza göre çok fazla değişiklik gösteriyor. Dolayısıyla kendinize göre uygun bir nişangah yapmanızda fayda var. Renk anlamında da Lotus'u diğer haritalardan ayıran bir fark yok. Nişangahınızı doğru kullanarak potansiyelinizi daha iyi kullanabilirsiniz. Bugün bunu nasıl yapacağınızı anlattım. Son olaraksa en sevdiğim 10 nişangah sizlerle. Hepsinin kodunu açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek üzere.